Evet sevgili dostlar, bugün herkesin aklında mutlaka olan ama bir türlü karar verilemeyen basit ama önemli bir konu üzerinde konuşacağız. No Man's Sky mı, Starfield mı yoksa Star Wars Outlast mı? İşte bugün buna karar vereceğiz. Ancak merak etmeyin, her ne kadar da No Man's Sky ile ilgili bir içerik üreticisi olsam da bu konuda bugün elimden geldiğince objektif olacağım. Hazırsanız başlayalım. No Man's Sky ilk duyurulduğunda oyun dünyasında oluşturduğu etkiyi bugün hala hatırlıyoruz. Sonsuz bir evren vaadi, her oyuncuya özel gezegenler, keşfin gerçekten keşif olduğu bir yapı. Teoride kulağa neredeyse kusursuz gelen bu vizyon, çıkış döneminde beklentilerin altında kalan bir deneyimle karşılandı. Ancak No Man's Sky'ı bugün konuşurken onu yalnızca çıktığı haliyle değerlendirmek artık mümkün değil. Çünkü bu oyun modern oyun tarihinde nadir görülen bir dönüşüm hikayesine sahip. Biz bu hikayeyi Light No Fire videosunda oldukça derinlemesine inceledik. Oradan da bakabilirsiniz. Oyuna bugün gelindiğinde hala aynı yalın başlangıç. Hasarlı bir gemi, sınırlı kaynaklar ve oyuncuyu hayatta kalmaya zorlayan çevresel tehditler. Bugün buna hala yaşıyoruz. Oksijen, radyasyon ve sıcaklık gibi faktörler daha ilk dakikadan itibaren keşfin romantik bir yürüyüş değil, planlama gerektiren bir süreç olduğunu gösteriyor. Oyunun temel meselesi en başından beri şuydu: No Man's Sky oyuncuya bir hedef mi vermeli yoksa tamamen amaçsız bir keşif alanı mı sunmalı? İlk sürüm bu soruya net bir cevap vermekten kaçınıyordu. Oyuncu gezegenler arasında dolaşıyor, kaynak topluyor, gemisini geliştiriyor ama bu eylemlerin neden yapıldığı çoğu zaman belirsiz kalıyordu. Bu dolaşma hissi pratikte şu şekilde işliyordu: gezegen yüzeyinde nadir madenleri tarayıcıyla bulmak, flora ve faunayı analiz etmek, ardından elde edilen materyalleri gemi yakıtı, ekipman yükseltmesi ve ticaret için kullanmak. Oynanış döngüsü netti. Ancak bu döngüyü ileriye taşıyan bir anlatım omurgası uzun süre eksikti. Güncellemelerle birlikte bu boşluk büyük ölçüde dolduruldu. Base building, hikaye görevleri, çok oyunculu yapı ve expedition'lar oyuna daha somut bir çerçeve kazandırdı. Özellikle üst kurma sistemi oyuncuya ilk kez "ben buraya aitim" hissi vermeye başladı. Enerji hatları, tarım üniteleri ve otomatik üretim sistemleri keşfi kalıcı bir ilerlemeye dönüştürdü. Multiplayer tarafı ise ilginç bir şekilde kalabalık hissettirse bile yalnızlık temasını tamamen ortadan kaldırmadı. Nexus üzerinden görev alıp başka oyuncularla aynı evrende bulunmak mümkün. Ancak etkileşim çoğu zaman yüzeysel kalıyor. Herkes aynı evrende ama kendi yolunda ilerliyor. Zaten siz de bu hissi yaşamışsınızdır. Biriyle oynadıysanız. Aynı kişiyle göreve gittiğinizde bile o tatmin edici hissi yaşayamayabiliyorsunuz. O yalnızlık hissi hala içinizde. Hala sizin etrafınızda dolanmaya devam ediyor. Ancak No Man's Sky hala temelde bir yalnızlık deneyimi. Evren ne kadar kalabalıklaşırsa kalabalıklaşsın, oyun hala oyuncuyu kendi başına bırakmayı tercih ediyor. No Man's Sky'ın asıl gücü burada yatıyor. Oyun seni eğlendirmek için sürekli bir şeyler sunmak yerine senin oyunun içinde var olmanı bekliyor. Bu var olma hali uzun yolculuklarda daha da belirginleşiyor. Bir gezegenden diğerine warp yaparken geçen sessiz anlar, boş uzayda süzülürken sadece motor sesini duymak ve saatlerce kimsenin ayak basmadığı bir gezegende yürümek oyunun asıl tonunu belirliyor bence. Bu da oyunu klasik anlamda bir oynanış derinliği tartışmasının dışına çıkarıyor. Çünkü No Man's Sky'ın derinliği mekaniklerde değil, oyuncunun bu mekaniklerle kurduğu ilişkide saklı. Starfield ise bu noktada çok farklı bir yerde duruyor. Bethesda'nın yıllardır inşa ettiği açık dünya RPG anlayışı Starfield ile uzaya taşındı. Ancak burada kritik bir kırılma yaşandı. Starfield, No Man's Sky gibi keşfi merkeze alan bir oyun olmasına rağmen keşfi daha kontrollü, daha yapılandırılmış ve daha sistemik bir hale getiriyor. Oyuncu uzaya çıktığında serbestçe süzülmekten çok belirlenmiş rotalar, iniş noktaları ve görev zincirleriyle yönlendiriliyor. Gezegenler çok, evren geniş. Çoğu zaman menüler, yükleme ekranları ve görev işaretleri üzerinden ilerliyor. Bir gezegene iniş yapmak yüzeye manuel olarak yaklaşmaktan ziyade harita üzerinden seçilen bir noktayla gerçekleşiyor. Bu da keşfi fiziksel bir yolculuktan çok arayüz üzerinde yapılan bir seçim haline getiriyor. Bethesda oyunlarının klasik problemi burada da kendini gösteriyor. Dünya büyük ama canlılık hissi parçalı. Starfield'da yüzlerce gezegen var. Fakat bu gezegenlerin büyük bir kısmı işlevsel olarak birbirine çok benziyor. Rastgele oluşturulmuş tesisler, tekrar eden düşman yerleşimleri ve benzer yapıları bir noktadan sonra keşif hissini törpülüyor. Keşif hissi orada ne var merakından çok burada ne kadar içerik var sorusuna dönüşüyor. Bu da Starfield'ı bir uzay macerasından ziyade devasa bir görev listesine sahip bir RPG gibi hissettiriyor. Buna rağmen Starfield'ı tamamen başarısız bir deneyim olarak görmek haksızlık olur. Oyun rol yapma tarafında hala güçlü. Diyaloglar, fraksiyon görevleri ve oyuncuya sunulan seçimler Bethesda'nın alışık olduğumuz formülünü koruyor. Özellikle şehir merkezlerinde geçen görevler klasik Bethesda anlatısını hala etkili olduğunu gösteriyor. Ancak Starfield'ın asıl sorunu uzay temasını gerçekten oynanış merkezine yerleştirememesi. Uzay çoğu zaman bir arka plan dekoru gibi kalıyor. Gemin var ama gemiyle geçirdiğin zaman sınırlı. Uzay çatışmaları mekanik olarak işlevsel olsa da derinlik açısından uzun vadede tekrar hissi yaşatabiliyor. Gezegenler var ama çoğu yüzeysel etkileşimlerle dolu. Bu da Starfield'ı büyük ama mesafeli bir deneyime dönüştürüyor. Star Wars Outlast ise bu iki oyunun arasında bambaşka bir noktadan sesleniyor. Outlast'ın temel iddiası Star Wars evrenini bir Jedi hikayesi olmadan anlatmak. Bu başlı başına çok cesur bir tercih. Oyun gücünü Force'tan değil, yeraltı dünyasının su çağlarından ve karanlık dünyasından alıyor. Blaze
uzay sınır çatışmaları, gizlilik sekansları ve sosyal ilişkiler oynanışın temelini oluşturuyor. Bu da oyuncuyu süper güçler yerine daha kırılgan ve hesap yapmak zorunda olan bir karakter konumuna yerleştiriyor. Bu da Star Wars evrenini uzun zamandır görmediğimiz bir perspektiften ele alma fırsatı sunuyor. Outlaws'un en dikkat çekici tarafı açık dünya yapısının hikayeyle olan ilişkisi. Oyun oyuncuyu devasa bir sandbox içine atıp serbest bırakmak yerine anlatıyı merkezde tutan bir özgürlük anlayışı benimsiyor. Gezegenler arasında dolaşabiliyorsun, görevleri farklı yollarla çözebiliyorsun. Ancak oyun sürekli olarak seni anlatının içinde tutmaya çalışıyor. Yan görevler bile çoğu zaman ana hikaye ile tematik bağlar kuruyor. Bu da dünyayı işaret dolu bir harita olmaktan çıkarıp yaşayan bir arka plana dönüştürmeye hedefliyor. Bu yaklaşım Ubisoft'un klasik harita temizleme formülünden bilinçli bir uzaklaşma çabası gibi duruyor. Yine de burada riskli bir denge söz konusu. Eğer Outlaws oyuncuya sunduğu özgürlüğü yeterince derinleştiremezse oyun çok hızlı bir şekilde güzel görünen ama sınırlı bir deneyime dönüşebilir. Star Wars markasının gücü atmosfer ve sunum tarafında büyük bir avantaj sağlıyor. Ancak bu avantaj oynanış derinliğiyle desteklenmediğinde hızla tükenebiliyor. Bu üç oyunu yan yana koyduğumuzda ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. No Man's Sky sistemsel derinlikten çok deneyimsel bir yol izliyor. Starfield içerik ve yapı üzerinden güvenli ama mesafeli yaklaşım sunuyor. Star Wars Outlaws ise anlatı ve atmosferi merkeze alarak kontrollü bir açık dünya denemesi yapıyor. Elbette hiçbiri kusursuz değil ama her biri farklı felsefeyi temsil ediyor. Belki de asıl soru şu: uzay temalı oyunlarda gerçekten ne arıyoruz? Sonsuzluk hissi mi? Anlamlı hikayeler mi? Yoksa oyuncunun kendini kaybedebileceği sistemler mi? Mesela No Man's Sky bu soruya his ile cevap verir. Starfield içerik der, Outlast ise anlatı üzerinden ilerler. Sonuç olarak bu üç oyunda uzay temasının tek bir doğru yorumu olmadığını açıkça gösteriyor. Ancak aynı zamanda şunu da kanıtlıyorlar: büyük evrenler tek başına büyük oyunlar anlamına gelmiyor. Asıl mesele o evrenin oyuncuya ne hissettirdiği, nasıl bir bağ kurduğu ve bu bağı ne kadar sürdürülebilir kıldığı. Eğer bu denge kurulmazsa en geniş galaksiler bile uzun süre boş ve sessiz hissettirebiliyor. Evet, benim anlatacaklarım bu kadardı. Bugün No Man's Sky, Starfield ve Star Wars Outlaws'u karşılaştırmak istedik. Teknik detaylarıyla incelemek istedik. Siz yine de her üçünü de oynayabilirsiniz. Her üçünün de farklı bakış açıları var. Her üçünün de farklı hikayeleri var. Bu yüzden herhangi bir oyuna spesifik olarak karar veremiyorum. Ancak daha önce de söylediğim gibi No Man's Sky beni biraz daha cezbediyor uzay temalı yapımlar arasında. Onu da belirtmek isterim. Evet, hoşça kalın.